Güneşli bir İstanbul gününden herkese merhaba. Numarin 30 XP üzerindeyiz. Bugün Hayırsızada önlerindeyiz. Numarin mühendislerinin medari iftiharı. Bu tekne üzerinde bulunmanın en keyifli olduğu köşelerden bir tanesindeyiz. Teknemizin Beach Mode özelliği şu anda aktif pozisyonda. Borda kapaklarımız açılmış. Teknemizin kıç aynasında bulunan o büyük kapak açılmış ve şu anda aslında Numarin için yüzen bir ada demek istiyorum ama şu haline, şu ölçülerine bakınca ada demekten öte sanki bir ana kara üzerindeyiz. Numarin'in açılan bu platformları özellikle bot, jet ski, Seabub'la deniz oyuncaklarınızın teknenize kolaylıkla yanaşabilmesi yahut güneşlenme alanı derken bu teknenin birçok yeri şu anda gölge moddayken teknenin borda kapakları sizi daimi olarak güneş altında tutabiliyor ve şemsiyelerimizle beraber 4 noktada yine gölge elde edebiliyoruz. Tasarım ve inşa ölçüleri hududunda kalacak olur isem eğer şu adımı attığım andan itibaren Numarin'in gövdesinin bittiği, ilave gövdesinin başlamış olduğu yerde bulunuyorum aslında. Tekne, sancak, iskele ve pupa yönünde toplamda 2 metreye yakın genişleyen bir özelliğe sahip. Yani standartlarda şu çizgiler dahilinde kullanabileceğiniz bir yaşam alanı varken Numarin bunu açılabilir bir fonksiyonla sizlerin kullanımına sunmuş oluyor. Bu özellikler bu tekneleri tercih eden kişilerin aslında tek başına tercih edeceği birden çok markayı bir anda elemesine sebep olan çok önemli satın alma ayrıntılarından bir tanesi. Çünkü tekne üzerinde vakit geçirmiş olduğun alanların her birinin kendi içerisinde bir önemi var. Bu doğru. Ancak belli alanlar teknenin diğer alanlarından çok daha fazla kullanılır. İşte lobisi olarak adlandırabileceğimiz spor salonu, güneşlenme alanı, sosyalleşme alanı veya bir kahve köşesi olarak nitelendirebileceğim bu ıslak yüzeyi birden fazla fonksiyonda kullanılabilmesine Numarin 30 XP imkan veriyor. İçinde bulunduğumuz tekne Numarin'in 3 numaralı gövdesi, 4 ve 5 numaralı gövde fabrika hangarımızda hazır ve inşaiyeleri devam ediyor. Özellikle bu bölümü önemseyen tekne sahipleri için şu görmüş olduğunuz metrekareleri elde etmek ancak ve ancak 40 metrelerde mümkün. Özetlemem gerekirse sadece bu alandaki konforu elde etmenin maliyeti, elde etmenin boy fedakarlığı açıkçası çok yüksek bedeller. Ama Numarin o 100 feet'lik banda 40 metrelik bir teknenin özelliğini sırdırabilme yeteneğine sahip ve yine burada temas edeceğim bir diğer konu teknik olarak mürettebat tarafını bu ve buna benzer hareketli sistemler dönem dönem kaygılandırabiliyor. Numarin burada da hiçbir kaygıya mahal vermeden dünyaca önemli HP markasının platform ve hidrolik mekanizmalarını kullanarak hem garaj sistemlerinde hem açılabilir borda kapakları sisteminde dünyanın her yerinden servis hizmeti alabileceğiniz bir yapıyla inşa etmiş durumda. Size ayrılmış olan bu alandan makine dairesine bir geçiş koridorunuz bulunuyor. Makine dairesine özellikle ana makineler aktifken girmek istedim. Ortalama bir ses düzeyiyle konuşuyorum. 30 XP'nin kalbinde 2 tane MAN 560 beygirlik makineler var. Dünyadaki birçok marka için sıradan herhangi bir konuyken Numarin tersanesi için MAN makinalarının orijinal gelen ayaklarını iptal ediyorlar ve akustik, termik ve titreşim onlar için çok önemli olduğundan dolayı MAN makinenin ayaklarında Numarin'in mühendislik ekibiyle beraber geliştirmiş olduğu Numarin teknelerine özel titreşim ayakları mevcut. Numarin markası titreşimi de asla kabul etmiyor. Bu sayede tekneniz seyir halindeyken, neredeyse tam yol seyir halindeyken demirdeymiş hissinde bir konforla misafirlerini ağırlıyor.
Kısa bir kesit olarak paylaştığımız Numarin tanıtımlarının bugün en detaylı videolarından bir tanesini göreceksiniz. Kameraya bu kadar yaklaşmam birazcık zaman aldı ama üzgünüm, bu duyguyu teknenin birçok yerinde yaşıyor olacağız. Mesafeler ve bir yerden bir yere ulaşmak için gerçekten biraz yürümek lazım. Özellikle şu yükseltilmiş veranda tasarımı, hep söylüyorum, çok yakında birçok teknede göreceğimize inandığım bu yükseltilmiş kokpit, bu tekneyi rakiplerinden ayrıştıran en önemli özelliklerinden bir tanesi. Numarin XP modelinin belki de tasarlanma, üretim dinamiklerinden en önemli olanlarından bir tanesini oluşturuyor bu tasarım. Bu markanın aslında tasarım diline ve radikal olarak markanın modellerindeki o yerleşim konfigürasyonunu ne kadar kolay, ne kadar hızlı ve ne kadar günümüze uyarlanabilir halde dönüştürdüğünün en önemli simgelerinden bir tanesi. Baş tarafta yer alan owner kabinden geriye doğru geldiğimizde mutfak, ana salon, havuzluk ve bu yükseltilmiş kokpit size bu teknenin ana güverte yüzeyini metrekareleriyle beraber bu alanların ne kadar adil paylaşılmış olduğunu bir kez daha gösteriyor. Burayı sadece yükseltilmiş bir kokpit olarak değil, burayı aslında güne veda etmenin veya güne başlamanın ana noktası olan şu noktada kahve diyebiliriz, şu noktada akşam yemekleri diyebiliriz. Bu alanın kendi sunum ve ikram kalabalığı devam ederken bir adımla siz teknenin verandasına çıkıyorsunuz ve ister seyir yönüne doğru, ister aksi yöne doğru hala da şu alandaki keyfinizi sürdürmeye devam ediyorsunuz. Numarin'in bu genişletilmiş yaşam alanlarını tasarlarken aslında tekneyi sadece genişletmek ve uzatmak gibi bir fonksiyonla bunu gerçekleştirmiyor. Tabii ki gross yakalamak, hacim yakalamak bu üreticilerin en önemli amaçlarından bir tanesi. Ama buraya o fonksiyonu katmak da çok önemli bir meziyet. Burayı isterseniz güneşlenme terası olarak, isterseniz bir parti alanı olarak, isterseniz burayı dinlenme ve daha burayı kendi planlamanıza göre, misafir yapınıza göre L, C veya U oturma gruplarıyla burayı çok rahat bir şekilde zenginleştirebiliyorsunuz. Teknenin ne giriş katındasınız ne de flybridge'indesiniz. Tam ara satığına konumlandırılmış harika bir seyir terası özelliği taşıyor. Buradaki ikramlar da, sosyalleşme aktiviteleri de, eğlence de bir başka güzel. Bu kapıların akordeon olarak sonuna kadar açılabiliyor olmasının ne kadar önemli olduğunu her zaman vurguluyorum. Bunları yapmak bu teknenin havuzlukla salon arasındaki entegrasyonun sağlanması bakımından büyük kolaylık. Yanı sıra bölmek gerektiğinde, ayrıştırmak gerektiğinde de bu kapıların kapalı haliyle beraber teknemizi veranda, havuzluk, salon ve diğer bölümler olarak bir anda ayrıştırabiliyoruz. Buna imkan veren keyifli sistemler. Şu anda bulunmuş olduğum yer Numarin 30 XP'ye platformundan giriş yaptıktan sonra geçiş yapacağınız ana aks. Marka özellikle mürettebat ve konukların kullanacakları koridorların mahremiyeti ve ayrışması açısından da yine önemli bir yol izliyor. Misafirlerinizi aldınız, veranda, havuzluk veya salon olarak ayrıştı ve mürettebatımız işlerini tamamladıktan sonra iskele tarafta bulunan koridordan hem kendi mürettebat kabinlerine hem de mutfak alanına bu koridoru kullanarak geçiş yapabiliyorlar. Aynı geçiş ayrımlarını diğer bölümlerde de yeri geldikçe hatırlatmaya devam edeceğim. Hazırsak Numarin 30 XP'nin ana salonuna giriş yapalım. Numarin'in o akan tasarım dili, Numarin'in o kesintisiz yüzey alanları, özellikle birçok teknede rastlarsınız. İçeriye girdiğinizde ileriye doğru bakmanızı engelleyen böyle duvarlar vardır. Ama tüm modellerde olduğu gibi 30 XP'de de tüm alanların denize dönük,
camların formları itibariyle olabilecek en büyük yüzey alanlarına sahip ve aralarındaki kesit kirişlerinin de olabilecek en dar halde olduğunu görürsünüz. Numarin ana salonunda da yine tıpkı dışarıda olmanızın verdiği hissiyle ortak hissi yakalamak için aslında bu alana da o tasarım dilini vurgulamış ve yansıtmış durumda. Numarin'in içinde olmakla dışında olmak arasında aslında o kadar ince bir ayrım var ki İçindeyken dışında, dışındayken içinde olma hazzı yaşıyorsunuz. Teknenin en arka bölümündeyken kesintisiz bir görüşle teknenin neredeyse owner kabin girişine kadar olan bölümünü görebiliyorsunuz. O derinliği hissedebiliyorsunuz. Aynı şekilde teknenin ana salonunda olabilecek en arka noktadayım ve buradan baktığımda da yine o kesintisiz görüşle ufka doğru olan o görüntüyü kesintisiz olarak alabiliyorum. O İç dış birleşim ve ayrışma özelliklerini bence dünyada en iyi kullanan tasarımlardan, en özenerek inşa eden tersanelerden bir tanesi. Sevdiğim bir başka özelliği Numarin'in ve tüm modellerinde bunu koruduğunu, en küçük teknesinden en büyük amiral teknesine kadar bu özelliklere sadık kalınarak bir inşaiye mottosu var. Teknenin iç güvertesinde de ortak ve sadık kalınan en önemli özelliklerden bir tanesi mürettebatla konukların birbirinden ayrışması için yaratılmış olan separasyonlar ve geçiş aksları. Bunlardan bir tanesinin örneğini göreceksiniz. Tekne ana salonuna yan kapılardan, arkadan ve iskele tarafta görecek olduğunuz mutfak kapısından giriş yapılarak bu koridorları kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde bu alanlar konuk kullanımına açık halde ise mürettebat çok kolay bir şekilde diğer yollardan erişmek istediği mutfak, teknik alanlar veya ikram alanlarına veya hizmet alanlarına çok kolay bir şekilde erişebiliyor. Ve yine sancak koridor üzerine konumlandırılmış sonuna kadar açılan bu akordeon kapıyla salona giriş yapabiliyorum. Bu kapılar başlı başına iklimlendirme sistemleriyle alakalı çok önemli kolaylıklar sağlıyor. Arka kapıyı, borda kapısını açtığınız anda bu tekne için artık klima en gereksiz aksesuarlardan birisi haline geliyor. Günümüzde artık birçok modelde ortak bir motto ile gördüğümüz önemli bir tasarım dili var. Markalar ana salonlarını ve aslında sadece ana salonla sınırlı kalmayıp birçok alanı dekoratif olarak artık tekne sahibinin kişisel kullanımına yahut da dönemsel değişen isteklerine göre tasarlanabilecek halde dizayn ediyor. Bu özellikle modüler, gezer mobilyalarla beraber tasarlanırken kişi bunlar için herhangi bir değişiklik yapmak istediğinde yapısal olarak teknenin gövdesine, salonuna, zeminine veya duvarlarına zarar vermeden aynı mobilya yapısını, oturma grubu yapısını değiştirmek suretiyle salonuna bambaşka bir çehre kazandırabiliyor. Bunlar artık tüm markaların ortak bir dili ve buna geçiş yapılmasından ötürü ben bir tekne kullanıcısı olarak, bir yacht brokerı olarak bu alanların kişilerin zevklerine hitap edecek şekilde dönüşebiliyor olmasını son derece önemsiyorum. İçinde bulunduğumuz tekne sipariş konfigürasyonu itibariyle 5 kabin olarak sipariş edilmiş bir tekne ve renk kombinasyonu olarak açık renklerin ağırlıklı kullanıldığı bir model olarak karşımıza çıkıyor. Açık mobilyalar, geniş bir oturma grubu, hemen karşısına konumlandırılmış koltuklarıyla beraber ve bunların çok rahat hareket etmesi yanı sıra dönüş yönlerinin de kolay bir şekilde değişmesi bir başka harika özelliği. Ana güverteye konumlandırılmış günlük tuvalet konuklarımız için önemli bir kolaylık. Misafirlerimiz alt koridorlara inmeden lavaboyu kullanabiliyorlar. Bu sadece mahremiyet değil, aynı zamanda çocuklar ve yaşlılar için önemli bir güverte kolaylığı. Bu koridordan birkaç adım devam ederek
Owner kabine ulaşmış oluyoruz. Ana güverteye yerleşmiş Owner kabin artık 100 feet'ler klasmanına çıktığınızda kolay yapılabilir gibi görünse de Numarin 30 XP'nin bu tekne üzerinde başardığı en özel şeylerden bir tanesi tabandan tavana kadar uzanan büyük borda camları buraya bir akvaryum özelliği yaşatırken markanın aslında inşaiye kalitesi bakımından ne kadar rigid, ne kadar sağlam ve klas standartlarının üzerinde tekneler inşa edebildiğinin bir göstergesi. Bu konuda Türk tersaneleri her geçen gün dünya denizcilik endüstrisine önemli başarılarla boy göstermeye devam ediyor. Bu alan yine Numarin'in o minimal tasarımı açık renklerle beraber birleştiğinde 100 feet klasmanında son derece önemli bir hacim veriyor. Burada yalın bir çalışma masası, hemen karşınızda şu an tablo olarak gördüğünüz aslında televizyonumuz. Multimedya sistemleri bakımından son derece yeterli bir kabin olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda Owner kabindeyiz. Buradaki sesi hiçbir şekilde duymanız mümkün değil. Çok net söyleyebilirim ki şu anda bu teknenin hareket ettiğini anlamanız bile mümkün değil. Tüm sistemler faal vaziyette, jeneratörler, klimalar ve tüm sistemler şu anda misafir ağırlamaya uygun halde. Metrajlar bu boyutlara ulaştığı zaman artık beklemiş olduğunuz şey büyüklük, hacim vesaireden ziyade bu Explorer sınıfı teknelerin olmazsa olmaz sessizlik özellikleri olmalı. Numarin'in de en büyük takıntılarından bir tanesi titreşim ve sessizlik. Teknenin tüm alanlarında akustik ve termik izolasyonlar mevcut. Bu alanın özellikle sese karşı duyarlılığını o salondan buraya geçiş anında bile çok rahat hissedebiliyoruz. Akustiğin nasıl değiştiğini çok rahat anlayabiliyoruz. Tekne seyirde değil de şu anda adeta demirdeymiş ve rüzgardan dönüyormuş gibi bir akış içerisinde. Bu tekne için bir deneme seyrinin şart olduğunu ve sınıfında mukayese edildiği tüm modeller arasında mutlak surette yan yana getirilmesi gereken bir tekne olduğunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Yine tasarlanmış olan bu büyük camlar içerisinde havalandırma için, doğal havalandırma için konumlandırılmış lumbozlar boyutları itibariyle de son derece yeterli. Salona doğru konumlandırılmış bir banyo. Hemen arkanızda günlük, daha ziyade pratik eşyalarınız için bir saklama alanı, bir raf düzeni ve bu tekne sahibi tarafından açık olarak planlanmış bir giyinme dolabı alanı ile beraber Owner kabin standartlarında bir hizmet veriyor. Bu boylarda görmekte zorlanabileceğimiz veya bu boyutların nadide aksesuarlardan bir tanesi olan balkondan bahsetmek istiyorum size. Ana salondan Owner kabine giriş yaptığınızda Owner kabin için planlanmış bu balkon inanılmaz bir opsiyon. Owner kabin balkonu açık haldeyken de seyir yapabilme iznine sahip. Bunun varlığı başlı başına bir güzellikken seyir halinde kullanılabiliyor olması ve bunun klas standartlarından geçmiş olması da yine Numarin mühendisliğinin bir başka başarısı. Hani hep söylüyorum ya, Numarin'in içinde olmakla dışında olmak arasındaki ayrımı izah etmek sözcüklerle çok zor. Aynı şekilde dışındayken de içinde olma hissi. Şu anda seyir halinde 100 feet'lik koca bir teknenin üzerindesiniz ve şu anda bu teknenin balkonundan hem seyir yönüne hem aksi yöne bu tekneyi izleyebiliyorsunuz. Bir mühendislik iftiharı olarak bu anı yaşatıyor olması da bence ayrı bir zevk. Genel incelemelerim sırasında özellikle üstüne basarak paylaşmış olduğum bordodan giriş kapıları, ana salon kapıları ve sürgülü kapılar, bu kapıların varlığı sayesinde teknedeki konuklar ve mürettebat rahat hareket edebiliyor. Numarin de bu konuda hayalet mürettebat yönetimiyle beraber buradaki kastım mürettebatın konuklara, konukların mürettebatı olan iletişimleri kendi kontrolleri dahilinde olabiliyor. Bu kapılar sayesinde mürettebat servislerini kolay bir şekilde buradan
ana güverteye veya flybridge'e çıkartabiliyor. Bunların eksikliği olduğu zaman salondaki misafirlerin ortasından mürettebat gezmek ve bu servisi sağlayabilmek zorunda. Bu boyda bir tekneye girmeden önce dışarıdan baktığınızda mutfağına dair önemli bir ölçü hayaliniz oluyor. Ama o ölçü hayali asla bu değil. Burası yemek hazırlama alanınızken arka tarafınızda ve yeterli boşluk olduğunun altını çiziyorum. Önemli bir servis ve sunum alanı olarak karşınıza çıkıyor. Tam arkanıza konumlandırılmış 2 tane olabilecek en büyük buzdolaplarınızla beraber bu tekne ne stok erzak ihtiyacı itibariyle ne de günlük servis itibariyle bu her iki buzdolabıyla çok yüksek kalitede servis verebiliyor. Bu iki buzdolabı fazlasıyla bu tekne için yeterli. Görüntüde sadece bunlar olduğunu düşünmeyin. Bunlardan çok daha fazlası teknenin muhtelif sosyalleşme alanlarında hep böyle el altında buzdolapları, buz yapıcıları bu anlamda mevcut durumda. Genel mutfak ekipmanlarımız itibariyle burası son derece yeterli. Özellikle havalandırma konusundaki hassasiyeti 3 noktada birleştirmiş. Numarin, ocaküstü aspiratörümüz, havalandırmamız ve ilave olarak oldukça büyük ölçeklerdeki lumbozumuzla buradaki tüm konuklar neredeyse o en kalabalık, o en yüksek tempolu charter sınıfı ihtiyaçlarını dahi karşılayabilecek lüksiyette ve havalandırma olanaklarına sahip. Mürettebatın konumlandırıldığı yeri çok beğeniyorum. Mürettebat hem kendi alanlarına hem teknik alanlara mutfaktan giriş yaptıktan sonra kolay bir şekilde erişebiliyor. Bunun ön tarafa konumlandırılmasının konforu artıran çok önemli bir özelliği var. Bu boylarda özellikle arka tarafa konumlandırılmış mürettebat giriş kapıları maalesef konukların ahengini bozabilmekte. Çünkü hem teknik geçişler hem dinlenmeler için geçişler sürekli genel yaşam alanı olan salon ve havuzluktan yapılmak durumunda kalıyor. Numarinin yine o ayrıntıya verdiği önemlerden biri olan mürettebatın ve servis alanlarının genel olarak teknenin en ön bölümüne toplanmış olması bu anlamda bu tekneyi bir parça daha keyifli hale getiriyor. Burası dinlenme alanları, yemek yeme alanları ve sosyalleşme alanları. Bu yönüyle yeterli ölçülerde bir masa, oturma grubu ve mutfakları da burada onlara hizmet etmekte. Mürettebat kabini 2 kabin ve 4 yataktan oluşmakta. Artı bir bağımsız kaptan kabini olarak konumlandırılmış durumda. 30 metre yani 100 feetlik bu teknede toplamda 5 mürettebat ile bu tekneyi keyifli bir şekilde dünya denizlerinde yüzdürebiliyorsunuz. Güvenlik açısından önemli bir detay. Mürettebat burada dinlenirken tekneye olan hakimiyetleri her daim multimedya ekranlarından da devam ediyor. Bölümler arası geçişlerimde değişen sesim aslında bizim oynadığımız bir şey değil. Numarin tüm modellerinde termik ve akustik izolasyon konusunda takıntılı vaziyette ve tekne içerisindeki sessizlik Numarin için en hayati konu. Bunu teknenin tüm yaşam alanlarında sessizlik üzerine kurgulandığını çok rahat bir şekilde hissedebilirsiniz. Teknemizin en alt güvertesi olan genel yaşam alanlarına beraber giriş yapalım. Tekne içerisindeki bu tarz geçiş alanları her zaman seyir sırasında da iskele sancak yönlü hareketlerden dolayı sizlerin omuzlarınızın, bacaklarınızın sağa sola vurduğu ayrıntılar. Bunlardan geçerken kontrol ederek ilerliyorum. Numarin bu konuda geniş, ferah yaşam alanları. Özellikle bu tarz koridorlar teknenin kabinlerinden azalma olmasın diye olabilecek en dar halde tasarlanır. 30 XP için bunu söylemem mümkün değil. Kabin ve koridor ayrıntıları olabilecek en adil şekilde çözümlenmiş durumda. Koridor geçişleri son derece sakin, dönüşler son derece rahat edecek şekilde planlanmış durumda. Teknenin en arka bölümüne doğru 2 tane VIP kabinimiz, hemen ön tarafına konumlandırılmış 2 tane misafir kabinimiz ile alt güvertede toplam 4, ana güvertede bir owner kabin olmak üzere toplam 5 kabinle misafirlerine hizmet etmekte.
30 metrelik bir süper yatın içinde olduğumuzu unutmuyoruz. Ancak ne var ki mühendislik hala her santimetre karesini en ince ayrıntısına kadar kullanma eğilimi içerisinde. Bununla alakalı hala daha keşifler devam ediyor. Çünkü alan yönetimi tekne inşaiyesi üzerindeki en önemli mühendislik ayrıntısı. Numarin alt tarafa yerleştirmiş olduğu ikiz kabinlerini teknenin en kesitine göre konumlandırmış durumda. Yani tüm misafirlerin başları cam tarafına, yani teknenin dış yüzeyine doğru gelmekte ve gün ışığıyla beraber uyanmaktalar. Dolayısıyla bu kabin hem yerleşim planı açısından hem de her bir kabin için planlanmış metrekareler bakımından sınıf standartları açısından son derece yeterli. Ben şahsen açık renk mobilyaları ve bu tarz pastel geçişleri çok seviyorum. Teknenin aydınlık cam formlarına da son derece uygun ve burayı çok daha ferah hale getiren bir ayrıntı. Genel saklama alanları, dolaplar bu boy bir tekne için, bu kabin size için son derece yeterli. Misafirlerimiz eşyaları bakımından herhangi bir kabine veya ortak alana taşmadan keyifli bir misafirliğin tadını çıkartıyorlar. Kaptan Köşkü'ne ana güvertede 3 koridordan erişebiliyoruz. Birinci koridor, ikinci koridor ve mutfağın içinden geçiş yaptığınız 3. koridor. Kaptan Köşkü klas standartlarında olması gerektiği gibi gerek hacimsel anlamda gerek yeterli navigasyon ekipmanları manasında eksiksiz donanımda. Bu boy teknelerde kaptanlar özellikle alanları, derinlikleri hissetmek açısından genellikle teknelerini flybridge'den kullanmak isterler veya kırlangıçtan kullanmak isterler. Ancak Numarin 30 XP'de ufuk çizgisine doğru hafif aşağıya doğru sehim verilmiş güverte yapısı sayesinde teknenin mürettebatı 180 derecelik net bir görüş açısına sahip. Yani kötü havalarda yukarıdan kullanma zorunluluğu hiçbir şekilde ihtiyaç olmuyor. Tekneyi bu kapalı iklimlendirilmiş alandan son derece konforlu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Flybridge alanından yine Kaptan Köşkü'ne giriş için burada bir ana kapı bulunmakta. Teknenin baş tarafına doğru erişilebilecek en uç noktaya kadar uzamış güverte yüzeyi şu anda bizi Flybridge'de misafir ediyor. Flybridge yerleşim planı alt katta da bahsettiğim gibi modüler mobilyalarla tasarlanıyor. Numarin 30 XP'de yine 100 feet'lik sınıf standartlarında olağanüstü bir iş çıkartıyor. Bu boyutlarda bu hacmi yakalamak için sizin sadece büyük bir tekne yapmak değil, mühendislik olarak bir tasarım detayına imza atmanız gerekiyor. Numarin de bunu özellikle yükseltilmiş kokpitiyle ve teknenin en ön tarafına kadar kullanılabilme imkanı veren iç mekan tasarım diliyle bunu sağlamış oluyor. Yani tekneler aynı boyutlarda yan yana geldiğinde nasıl oluyor da bu kadar geniş veya bu kadar büyük hissi veriyor? Bu aslında his değil. Metrik olarak ölçülebilen ende ve uzunlukta bu tekneyi sınıfındaki tüm 100 feet'lerden daha büyük bir metrekare verdiğinin ispatı aslında. Dolayısıyla altını çizmek istediğim konu bu bir algı değil. Burası adeta Numarin'in açık hava salonu. Flybridge'in özellikle teknenin olabilecek en arka noktasına kadar uzanıyor olmasının bize kazandırdığı iki önemli ayrıntı var. Bir tanesi tavanı tamamıyla güneş panelleriyle donatıp bu tekneyi sınıf standartlarından daha sessiz bir tekne haline getirebiliyoruz. Enerjiye bağımsız bir tekne haline getiriyoruz. Yanı sıra bu tekneyi tente ile örtülebilen bir koruma halinden çıkartıp
solid bir yapıyla muhafaza etmiş oluyoruz. Gölge alanları itibariyle bu tekne Flybridge'in de çok güzel yaşam alanları bizlere sunmakta. Teknenin orta konumuna yerleştirilmiş bu alanlarıyla bu mevcut kapasiteden daha fazla sayıda misafir ağırlama oturma grubuna dönüştürebiliyoruz. İşte tüm bunlar Numari'nin misafirleri için yakalamaya çalıştığı o önemli güverte tasarım dilinin en önemli o imza özelliklerinden bir tanesi. Ben buradan geriye doğru baktığımda aslında şu görmüş olduğum veranda ile beraber iki önemli özellik görüyorum. Bir tanesi teknemin hala bitmediği ve yine sosyal etkileşim olarak dahili halde tuttuğum bir alan görüyorum. İki, aslında buraya baktığımda teknemin şu anda operasyonel olarak teknik alanlarını görüyorken, yani işte ırgatlar, vinçler, halatlar, şu anda ben pırıl pırıl bir veranda görüyorum. Ve bunun hemen altına adeta gizlenmiş aslında teknenin kendine özel plajı olan ve tüm operasyonlarının yönetildiği ama şu anda gölge modda kullanılan bir alan. Dolayısıyla verandayı bir başka fonksiyonuyla değerlendirecek olur isek teknenin lobisi dediğimiz alanın aslında çatısı olma özelliğini taşıyor. Yine 30 XP'nin bir başka özelliği, bunlar hep daha büyük metrajlarda aslında görebildiğimiz bu boy teknelerde opsiyonun ötesinde lüks olma özelliği taşıyan ayrıntılar. Mürettebat hem kabin konforu anlamında hem geçiş koridorlarındaki mahremiyet anlamında hem de bu tekneyi yönetme anlamında, manevra kumandaları anlamında son derece rahat ettirilmiş durumda. Şu an teknemizin sancak tarafındayım. Sancak tarafında şu anda bu teknenin 360 derece tüm alanına hakim bir şekilde kullanabiliyorum. Bunlar aslında markayı rakiplerinden ayıran yine bahsettiğim en önemli özelliklerinden bir tanesi. Özellikle o dar alanlarda, manevra alanlarında birbirleriyle olan iletişimlerinde kolaylık sağlayan önemli ayrıntılardan bir tanesi. Şimdi iskele tarafa geçiyorum. Aynı şekilde iskele tarafta da tüm fonksiyonların dahil olduğu bir kırlangıç daha görüyorum. İşte tüm bunlar Numari'nin ifade ettiğim o mürettebat tarafındaki kullanım kolaylığını sağlayan, geçiş kolaylığını sağlayan ayrıntıları. Şuradan çok hafif sarkarak teknemin en arka bölümüne ve prova yönüne doğru en ön noktasına kadar tüm alanı tekrar ediyorum. Aşağıdaki mürettebatla herhangi bir iletişim kurmadan net bir şekilde görebilme imkanını veriyor. 2 tane kumanda istasyonum Flybridge'de, 1 tane ana kumanda istasyonumda master merkeze yerleştirilmiş durumda. Aşağıda veya yukarıda olmasının kullanım anlamında onları rahatsız eden hiçbir ayrıntısı bulunmuyor. Şimdi bu alanda merkeze konumlandırılmış yemek masasını daha ileri, daha geriye veya tamamen arkaya konumlandırabilirsiniz. Bunlar sizin sipariş konfigürasyonundaki hayal dünyanızla eşleşecek olan ayrıntılar. Buradaki ekipmanlar alt katlara inmeden, ana mutfağa gitmeden burayı aslında bir wet bar'dan öte mutfak olma özelliğine taşıyan yine önemli opsiyonlar. Burada buz yapıcınız, barbekünüz, lavabonuz ve diğer servis alanlarınızla beraber markanın tüm mekanlardaki misafirlerine üst düzey servis verebilmek için tasarlamış olduğu alan çözümlerine örnek ayrıntılar. Bot için bir yer ayrılmış olmaması da burayı yine sınıf standartlarından ayıran önemli bir özellik. Bot kendine ayrılmış, bordadan çıkışı verilen bir garaj içerisinde muhafaza ediliyor. Bu da Flybridge alanını teknik hizmetlerden uzak, tamamıyla tekne sahibi ve konuklarının kullanımına açık hale getiriyor. Aslında şu anda Flybridge'deyken hala Flybridge'de olmama rağmen tekneden tamamen ayrı bir alanmış gibi görünen baş üstüne doğru ilerliyorum. Ama bu hareketi yapmak için beklemiş olduğunuz şey benim teknenin arka tarafına doğru yönelip merdivenlerden aşağıya inmem değil mi? Hayır. Numari'nin burada da bir basamak çözümü kullanarak biz Flybridge'deyken dümdüz yürüyerek teknenin baş tarafına, ön tarafına geçiş yapmış oluyoruz.
güneşlenme terası mı diyelim, sosyalleşme alanı mı diyelim, başlı başına bir vaha mı diyelim. Numari'nin yaklaşık 8-10 kişinin çok rahat bir şekilde yine güneşlenebileceği, sosyalleşebileceği, kokpitin hemen üst tarafı dediğimiz alanı. Bu alanları bu boy teknelerde yaratmak aslında birçok kişi için belki kolay görünüyor olabilir. Ama tekrar ediyorum ki Numari'nin işi sınıf standartlarında tasarlanmamış şeyleri tasarlamak. Bu bölümü dikmeleriyle, karbon dikmeleriyle beraber tamamıyla gölge bir hale getirebiliyorsunuz. Bu alanın bu şekilde planlanmış olmasının hem içeride hem dışarıda çok önemli bir avantajı var. Bu sayede özellikle öne doğru hafif düşen pruva hattı sebebiyle kaptan kokpit içerisindeyken ufuk çizgisi asla kesintiye uğramadan bu tekneyi yönetebiliyor. Dolayısıyla mürettebatın konforu da bu teknedeki genel konfor açısından son derece önemli. Ön tarafa geldiğimizde demirleme ekipmanlarımızın yerleri, konumları, oturma alanlarıyla olan mesafesi, bunların tamamını son derece yeterli bulmakla beraber ekipman olarak da bu tekneyi çok rahat dünyanın her yerinde gezdirebilecek klasmanda. Zaten kategorisi itibariyle de Numarin 30 XP gövde ve makine dairesi itibariyle Rina klaslı olarak üretilen ve 30 metre sınıfındaki markanın kompozit olarak ürettiği en büyük tekne. 30'dan sonraki tüm line'ımız çelik gövdeye geçiyor. 32 XP, 37 XP, 40, 45 ve 47'lerimiz ve çok yakın zamanda açıklamış olduğumuz klasik modellerimizde Numari'nin yine geleceğe dönük tasarım ve imza çizgilerinin en önemli iftihar modellerinden bir tanesi olarak karşımızda. Güneş paneli eklemeye müsait olan tüm yüzeyler Numari'nin güneş paneli olarak değerlendirdiği alanlar. Bunlar bu tekneyi inanılmaz sessiz hale getiren, çevreci hale getiren ve bu yüzeylerin tamamıyla teknolojik panellerle donatılıp enerji verimliliğinin en üst seviyeye çıktığı alanlar. Aynı şekilde burası kokpitin tam üstü, baş üstü artı görmüş olduğunuz Flybridge hardtop'ının tamamı markanın güneş panelleriyle bezeli durumda. Numarin 30 XP kimlerin radarına girmeli diye bir soru alırsam eğer şu yanıtları veririm. Numarin 100 feet klasmanında ana güvertesine yerleştirmiş olduğu owner kabinin ölçüleri, aydınlık yüzeyi ve kabin kalitesi açısından mutlaka görmeniz gereken bir tekne. Numarin ön güvertesi ile Flybridge arasında basamak denen kavramı ortadan kaldıran tek ve nadide bir model. Dümdüz yürüyerek neredeyse 12-13 adımda ön güverteye geçebiliyor. 30 XP'nin termik yalıtımı, akustik yalıtımı ve vibrasyonla ilgili özel çalışmalarından bahsetmiştim. Markanın tüm modellerinde mühendislik anlamında üzerinde durduğu en önemli ayrıntılardan bir tanesi. Bunlar sizler için önemliyse 30 XP 100 feet standartlarında mutlaka görmeniz gereken bir önemli tekne. Türk tersanelerinin yükselen ivmesi ve yatçılık endüstrisinde üretim standartlarını her yeni gün daha yukarıya çıkartan çözümleriyle beraber gururla gezmeye, anlatmaya ve sizlere tanıtmaya devam ediyor olacağız.